Herkese merhaba, Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz Salaş Selanik hırkayı çalışacağız. Renk geçişleri olan şahane bir hırka hazırladım sizler için. Bu yıl favoriniz olacak, dolabınızın en nadide ürünlerinden bir tanesi olacak. Spor salaş bir duruşu var, S ve M bedenlere uygun. O zaman tarifine geçelim. Öncelikle kullandığım iple başlamak istiyorum. Nako Valsi kullandım. Benim kışlık örgülerde favori ipim. Renk geçişleri olan yumuşacık bir ip. Renk geçişine bakar mısınız? Böyle pembe, fuşya ve yeşilin tonlarını içeren renk geçişleri var. Gerçekten de ördüğümüzde şahane duruyor. Şöyle örülmüş örnek üzerinden bakar mısınız? Harika renk geçişleri var ve çok güzel bir uyum yakalanmış renkler arasında. Ördüğümüz zaman da şahane duruyor. Ben biraz daha ilmeklerimin şöyle bakın iri dev ilmekler olmasını istediğim için valsi 2 kat kullandım. Bu şekilde hem daha iri ilmekler elde ediyoruz hem de daha pratik bir örgü oluyor aslında. Normalde 4 numarayla örülen bu valsi ben 5 numarayla ördüm. Tabii ki ben elimi çok gevşek ayarlayabiliyorum. Sizler ayarlayamıyorsanız eğer 6 numarayla örebilirsiniz. Bu sayede de örgüde herhangi bir sertleşme falan olmuyor. Gayet yumuşacık, bakın şöyle yumuşacık, çok güzel bir örgü elde etmiş olduk. Şöyle içeriğine bakalım. 100 gramda 240 metre içeren gayet güzel bir ip. 4-4,5 örülebilir denmiş. Biz 2 kat kullandığımız için biraz önce söylediğim gibi 5 numarayla ördüm. Sizlere tavsiyem eliniz sıkıysa eğer 6 numarayla örebilirsiniz. Bu güzel ipin renk kodlarını ve diğer detaylarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman geçelim tarifimize. Öncelikle örgü modelimizle başlamak istiyorum. Şöyle bakın, ben arka parçasını hazırladım. Şöyle baktığımızda Selanik örgü modelini kullandım. Orijinal Selanik örgü modeli. Duruşu gerçekten çok güzel. Böyle iri iri dev ilmekler şeklinde karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi 2 kat kullandığım için ipimi bu şekilde iri iri dev ilmekler şeklinde durdu modelimiz. Çok güzel bir model. Çok pratik ve böyle spor salaş bir görüntüsü de var aslında. Ben de böyle salaş bir hırka istediğim için bu modeli uyguladım ve gerçekten şahane oldu. Şimdi arkasını hazırladım ben. Arkasının öncelikle ölçülerini vereyim. Daha sonra yanları ve kolları birlikte hazırlayacağız. Arkasında herhangi bir artırma, eksiltme veya da kesme yapmıyoruz. Düz bir şekilde başlıyoruz. Alt kısmından başladım. 74 tane ilmek attım. 74 tane ilmeği şöyle kaç sıra örmüşüz hemen bakalım. Evet, fabrika tipi lastik örgü modelini uyguladım. Toplam 6 sıra lastik örgü yapmışım. Daha sonra direkt Selanik örgü modeline geçmişim. Nasıl geçtik? Onların bütün detaylarını sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Tek bilmeniz gereken şey arka bedenle ilgili. Bu S ve M bedeni çok rahatlıkla olabilir. Çünkü salaş bir yapısı var. S, M beden çok rahatlıkla kullanabilir. 74 tane ilmek atıyoruz. 6 sıra lastiğimizi uyguluyoruz. Daha sonra hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmadan direkt Selanik örgü modeline geçiyoruz ve 52 santim oluncaya kadar modelimizi devam ettirip daha sonra bakın bu şekilde kesiyoruz. Peki neden böyle bir genişleme oldu? Bakın sanki artırma yapmışım gibi. Bu da Selanik örgü modelinden kaynaklanıyor. Zaten kendiliğinden Selanik örgü modeli bakın genişlediği için bizim artırma yapmamıza gerek yok. Bu da yaptığımız örgü ne kadar pratik bir örgü olduğunun göstergesi. Evet, umarım arka anlaşılmıştır. O zaman yanlarla devam edelim. Yanlarla devam edeceğiz. Şimdi ipimizi 2 kat kullanacağımız için ipin şöyle bakın başlangıç yerlerinin aynı tonlarda olmasına dikkat edin. Seçtiğiniz yumakların. Bakın bunda mesela koyu renkle başlıyor. Ardından fuşya ve pembeye doğru gidiyor. Bir açılma oluyor. Bunda da aynı şekilde seçtim. Buna dikkat ederseniz eğer ip koparmanıza gerek kalmadan sadece tek bir ip başlangıcıyla modelinizi devam ettirebilirsiniz. Bakın başlangıçlarımız aynı. Renk tonlarımız aynı. Kolayca ne yapabiliriz? Sadece 2 kat yapıp modelimizi devam ettirebiliriz. Evet, bakın ipim 2 kat yaptım. Bu şekilde aynı renk tonları birbirine denk geldi. Bazı kısımlarda denk gelmeyebilir. Onu çok sıkıntı yapmayın. Mesela bakın bu aşağı kısımlarda çok denk geldi. Şu kısımda bir tık denk gelmedi. O da hiç sorun değil. Gayet güzel. Yine geçişi yakaladık. Renk geçişleri gayet uyumlu. Şimdi hemen yanlar için ilmek atarak başlıyoruz. Arkası 74 ilmekti. Yanlar için 32 tane ilmek atarak başlıyoruz. Lastik kısımlarını da hesaba katacağız. Çünkü daha sonra yanlara lastik geçeceğiz.
Şöyle misinalı şiş kullanıyorum ben. Daha rahat oluyor. Sizler normal şişle de yapabilirsiniz. Hemen 32 tane ilmeğimi atıyorum. Evet, 32 tane ilmeğimi attım. Şöyle bakın, birazcık ipim arttı. Bunu şurada şöyle bir bağlayıp düğüm yapacağım. Daha sonra yanlarda dikerken kullanabiliriz. Evet. Hemen lastik kurulumuyla başlıyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyim. Bakın. İlk kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için öreceğim. Ters olarak örüyorum. Daha sonra bir sonrakini düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde yapacağımız işlem bir ters, bir düz. Bakın, bir ters, bir düz. Direkt lastik örgü modelime başladım. Bir ters, bir düz olarak arka sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bakın geldim sıra sonuna. Son ilmeğim kaldı. O da düze denk geldi. Normal düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeklerimizi örüyoruz. Bundan sonra sıra başındakileri örmeyeceğiz. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Bakın, ilmeğimi şöyle arkadan aldım ve örmeden şişime aktardım. Daha sonra önümde bir düz ilmek var. Düz ilmeği ipim arkada. Burası önemli, ip arkada. Direkt örmeden şişime aktarıyorum. Ters ilmeğimi normal ters olarak örüyorum. İpim yine otomatik arkaya kayıyor. Düz ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Lastik örgü boyunca yapacağımız işlem bu. Düzü örmeden aktarıyoruz. İpimiz arkada. Tersi ters olarak örüyoruz. Evet, ön sırada yapacağımız işlem bu. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir de arkada ne yapacağız onu göstereceğim. Örgünün arka yüzündeyim. Yine kenar ilmeğini bakın şöyle arkadan alıyorum, örmeden aktarıyorum. Örgünün arka yüzünde yapılacak işlem çok basit. Düzü düz örüyoruz, tersi ters örüyoruz. Düzü düz örüyoruz, tersi ters örüyoruz. Bu arada bakın, elimi ben çok gevşek tutuyorum. 5 numarayla ördüğüm için örgüm yumuşak olsun diye kasmıyorum. Dediğim gibi siz 6 numarayla da örebilirsiniz. Çünkü ipimizi 2 kat kullanıyoruz. Evet, bundan sonra lastik örgü boyunca örgünün arka yüzünde tersi ters, düzü düz örüyoruz. Ön yüzünde biraz önce söylediğim gibi düzleri aktarıyoruz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bu şekilde öndeki ilmeklerimiz, düz ilmeklerimiz toplam 6 sıra oluncaya kadar aynı işlemi devam ettirelim. Daha sonra Selanik örgü modeliyle devam edeceğiz. Evet, bakın öndeki ilmeklerim toplam 6 sıra oldu. Şöyle netleştirelim. Şu ilmekler, bakın şu düz ilmekler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 6 sıra olacak. Bu ilmekler 2 sırada bir oluştuğu için yani toplamda biz 12 sıra örmüş olduk. Yani bakın şu arkadan saydığımızda 12 sıra örmüş oluyoruz. Bu konuda kafanız karışmasın. Normalde sadece 6 sıra örerseniz bunun yarısını elde edersiniz. Bunu da, bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Şimdi evet, lastik örgü modelimiz bitti. Bakın bu şekilde duruşumuz gayet hoş. Renk geçişlerimiz de şahane. Şimdi artık Selanik'e geçebiliriz. Bakın yine örmeden şöyle arkadan alarak ilk kenar ilmeğimi örmeden aktardım. Önümde bir düz ilmek var. İpim bu sefer önde. Düz ilmeğin şöyle bakın ip önde, içinden giriyorum ve örmeden aktarıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın düz ilmek var, ipim önde. Başına dolayarak böyle örmeden aktarıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim önde, düz ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet, kurulumumuzun birinci aşaması bu şekilde. Düz ilmeği örmeden aktarıyoruz. Ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka sırada tekrar görüşelim. Evet, bakın ön sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini bakın şöyle arkadan örmeden aktarıyorum.
Önümde bir düz ilmek var. Yine öndeki gibi aynı işlemi yapacağım. Düz ilmeği örmeden aktarıyorum. İpimi de başına dolayarak. Bakın bir önceki sırada aktardığımız ilmek burada şöyle ikili olarak karşımıza çıkıyor. Tepesine aktardığımız için. Şimdi ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Düz ilmeğin başına atlıyorum. Örmeden aktarıyorum. Ters ilmeği bakın başına attığımla birlikte ters olarak örüyorum. Düz ilmeği örmeden aktarıyorum. Tersi şöyle ikili şekilde ters olarak örüyorum. Bundan sonra önde de arkada da aynı işlemi yapıyoruz. Düzleri başına aktarıp örmeden alıyoruz. Tersleri ikili şekilde ters olarak örüyoruz. Düzü aktarıyoruz. Tersi böyle bakın ikili şekilde ters olarak örüyoruz. Bu kadar basit ve duruşu önde de arkada da aynı şekilde oluyor. Bakın tersi ördüm, düzü aktarıyorum. Tersi örüyorum, düzü aktarıyorum. Burada ipi dolamazsanız başına Selanik örgü modeli olmaz. Bunu unutmayın. Ters örüyorum, düzü bakın örmeden aktarıyorum başına ipimi dolayarak. Evet, örgümüz bu şekilde devam edecek. Düzü örmeden aktarıyorum, tersi ters olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Son kalan ilmeğimi de bakın düz bir şekilde ördüm. Örgümüz genişlemeye başladı Selanik'e geçtiğimiz andan itibaren. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Yine kenar ilmeğini bakın şuradan şöyle örmeden alıyorum ve kenarımız bu şekilde gayet düzgün görünüyor. Önümde düz ilmek var. Düzü aktarıyorum. Bakın ters ilmeği böyle ikili olarak karşıma çıktı. Ters olarak örüyorum. Düzü aktarıyorum. Ters ilmeği ters olarak örüyorum. Modelimiz bundan sonra bu şekilde devam edecek. Yani sadece aslında ters örüyoruz. Düzleri aktarıyoruz bakın. Sadece ters örgü üzerine kurulan çok basit ama çok şık bir model. Evet. Bu arada bizim şu aşağıdaki bu lastik modelini uygulamamızda çok güzel bir geçiş yakalamış olduk. Şöyle bakın bitmiş örnek üzerinden gösterelim. Böyle tek sıra halinde lastik modelimizi uyguluyoruz. Bakın yukarı çıktıkça ne oluyor? Sanki aynı modeli uyguluyormuşuz gibi. Hiçbir lastik geçişimiz bile anlaşılmıyor. Selanik olduğunun tek göstergesi bakın bu kısım daha geniş. Şu aralıkları, bu kısım daha dar. Böylelikle çok güzel bir geçiş yakalamış olduk. Yani farklı bir lastik örgü modeli kullanmak isterseniz bunu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Şimdi ben yanları belli bir mesafeye kadar aynı mantıkla öreceğim. Daha sonra görüşelim. Evet, modelimi 52 santim oluncaya kadar düz bir şekilde devam ettirdim. Sadece 32 ilmek başlamıştık. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan direkt Selanik'e geçmiştik. Daha sonra da düz bir şekilde toplam uzunluk 52 santim oluncaya kadar modelimi devam ettirdim. Bakın görüyorsunuz modelimiz şahane duruyor. Yanları bu şekilde hazırlıyoruz. Düz bir şekilde devam ettiriyoruz. 52 santim olduktan sonra da kesiyoruz. Hemen kesmeyi de göstermek istiyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmek bakın düz bir ilmek. Direkt düz olarak örüyorum. İlk ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın sıradaki çift ilmek. İkisini birlikte ters olarak örüyorum ve içinden geçiriyorum. Yani düz ilmeklerimi düz örüyorum ve kesiyorum. Ters ilmeklerimi de ters olarak örüp kesiyorum. Bu şekilde de güzel bir duruş elde etmiş oluyoruz. Düzleri düz örüp kesiyoruz. Tersleri de ters örüp kesiyoruz. Bu şekilde kesmelerimizi de yapalım. Bütün kesmeleri yaptım. Geldim sıra sonuna bakın tek bir ilmeğim kaldı. Şöyle zincir çeker gibi ipimin içinden geçiriyorum. Ve sabitliyorum. Evet bu şekilde de yanların kesmesini tamamlamış olduk. Bakın gayet güzel oldu örgümüz. Şimdi bu parçadan aynısından bir tane daha hazırlayalım. Aynı şekilde aynı uzunlukta daha sonra dikme işlemine geçelim. Evet ben yanları hazırladım. Bakın bu şekilde ikisi de aynı uzunlukta. Şöyle renklerine denk getirmeye çalıştım. Aynı tonlardan başladım. Bakın başlangıçlarımız zaten renklerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bu şekilde denk getirdim ve güzel bir uyum yakalamış olduk. Şimdi yanlar hazır. Yanların bedenle birleştirmesine geçebiliriz. Arkayı alıyorum. Bakın arkamız buydu. Arkayı alıyorum.
Burası bakın düz tarafı. Düz tarafı arkaya gelecek şekilde şöyle çeviriyorum. Yani ters tarafı içe gelecek. Daha sonra yanları alıyorum. Yine bakın düz tarafı öne gelecek şekilde. Şöyle tam denk getiriyorum. Önce sol tarafı dikelim. Daha sonra sağ tarafı dikelim. Bakın bu şekilde direkt şu kenardan başlıyorum. Bu kısımdan bu noktaya kadar dikeceğim. Önce bu parçayı dikeceğim. Daha sonra da aynı şekilde diğer parçamı alacağım. Bakın bu şekilde diğer parçamı da yine şöyle dümdüz dikeceğim. Dikmelerimiz bu kadar basit. O zaman hemen geçelim. Evet, dikme işlemiyle devam ediyoruz. Şöyle 2 katlı ipim, tek katına iğnemi taktım. Şöyle ilmeklerim karşılıklı bakacak şekilde bakın kapatma ilmeklerim. Şöyle birbirine yakın kısmından bir bu kanadına batıyorum. Bir bakın karşı kanada batıyorum. Bir bu kanada batıyorum. Kapatma ilmeklerimi baz alarak bakın bir karşı tarafa batıyorum. Bir bu tarafa batıyorum. Hiçbirini atlamadan tek tek sırayla bakın hepsine batarak dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle içte kalan ilmeklerime batarak evet, bu şekilde dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Yanları tamamen bakın bedenle bu noktaya kadar birleştireceğim. Hiçbir kesme yapmadık, kol oyuntusu yapmadık. Düz bir şekilde ördük. Düşük kollu salaş bir Selanik hırka elde edeceğiz. Evet, bakın bir yanını bu şekilde diktim, sol tarafını. Şimdi sağ tarafını da aynı şekilde şöyle yerleştirelim. Bakın bu şekilde dikelim. Şöyle başlayacağız kenardan bu noktaya kadar, şöyle bakın ortaya kadar dikelim. Ardından da diğer detaylarla devam edeceğiz. Biraz önce gösterdiğim bu birleştirme tekniğinin aynısını burada kullanacağız. Yalnız şu iç kısımdan değil, kesinlikle bu dıştan başlayarak içe doğru dikmemiz gerekiyor. Hemen dikip dönelim. Evet, hırkanın bakın iki tarafını da bu şekilde diktim, birleştirdim. Sağ tarafını ve sol tarafını şöyle üstlerden gayet güzel, harika bir renk geçişi elde etmiş olduk bu birleştirme sayesinde. Şimdi şu yanlarla devam edeceğiz. Bu yanları belli bir mesafeye kadar buradan başlayıp bu noktaya kadar dikeceğiz. Burayı da aynı şekilde, çok şu kısmı kapatmayın. Bu kısmı kolu birleştirdikten sonra yine artarsa dikmesini birlikte yapacağız. Hemen şuraya iğnemi takıyorum ve dikmeye başlıyoruz. Evet, bakın iğnemi taktım. Şu lastik kısmından başlıyoruz yanların. Şöyle direkt karşıya geçiyorum. Bakın şöyle baktığımızda içte kalana değil, şöyle düz tuttuğumuzda dıştaki ilmeklerden şöyle hemen ilkine batıyorum ve ilk birleştirmemi yapıyorum. Bakın. Bu noktadan batıyorum. Karşıya geçiyorum. Bu noktadan batıyorum. Karşıya geçiyorum. Bu şekilde bu kanattan batıp diğer kanattan çıkıyorum. Bakın. Dikişlerimi bu şekilde yapıyorum. Şöyle baktığımızda bakın, iki kanadı bu şekilde birleştiriyorum. Evet. Diktiğimizde böyle güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şöyle bakın, kanatlarına bata bata karşı tarafa geçiyorum.
Evet, bakın belli bir noktaya kadar diktim. Şimdi artık devam ettirmeyeceğim. Dediğim gibi kolu tamamladıktan sonra bu kısımda yine açıklık olursa dikeriz. Şimdi şu kısımda da bakın şöyle bir rütuş yapalım. Bakın şu kısmı düzeltelim. Diğer kalan ipimi hemen takıyorum iğneme. Şöyle dış kısımlarını birleştiriyorum. Çeviriyorum bakın. Bu kısımdan şöyle bir birleştirme yapıyorum. Hem de ipimi arkada gizlemiş oluyorum. Evet. Bakın önde geçişimiz gayet güzel oldu. Evet. Diğer yanı da bu şekilde hazırlayalım. Daha sonra kollarla devam edeceğiz. Evet, şimdi kolla devam ediyoruz. Şöyle bir göz kararı ipimi ayarlıyorum. Ve 36 tane ilmek atarak kolu yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde 36 tane ilmeğimi atıyorum. 36 tane ilmeğimi attım bu şekilde. Şu bedende kullandığımız lastik örgü modelinin aynısını kullanacağız. Hemen kurulumuyla başlıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir düz. İlk kurulum aşamamızın birinci sırasını tamamlayalım bu şekilde. Bir düz, bir ters. Sıramı klasik bir ters, bir düz olarak tamamladım. Şimdi geldim modelimin ikinci sırasına. Şöyle ilmeğimi bakın, kenar ilmeğimi dıştan alıyorum, örmeden atlıyorum. Önündeki düz ilmeği atlıyorum, tersi ters örüyorum. İpim arkada, düz ilmeğimi atlıyorum, tersi ters örüyorum. Düzü atla, tersi ters ör. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Daha önce de göstermiştim. Tekrar niteliğinde yine lastik örgü modelini gösterelim. Son ilmeğe geldim. Bakın kenar ilmeğini, onu da şöyle düz bir şekilde örüyorum. Örgünün ön yüzünde lastik örgümüzün düzleri atlıyoruz, tersleri ters örüyoruz. Yalnız ipimiz arkada. Buna dikkat edelim. Arka yüzünde de klasik düzleri düz örüyoruz, tersleri ters örüyoruz. Yani işlemimiz sadece ön yüzde farklılaşıyor. Arka yüzde hiçbir farkı yok. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı bu şekilde tamamladım. Şöyle bakın, öndeki düz ilmeklerimizi sayalım. Toplam 1-2 sıra örmüşüm. Bu şekilde 6 sıra olacak şekilde aynı şekilde modelimizi devam ettirelim. Önlerde düzleri atlayıp sadece tersleri örelim. Arkada da düzü düz, tersi ters örelim. Toplam 6 sıra uzunluğa ulaştıktan sonra da devam edeceğiz. 6 sıra lastiğimi uyguladım. Şimdi artırmalarla devam edeceğiz. Artırmaları lastik örgüyü örerken yapacağız. Normalde modele geçtiğimde yapıyordum ama Selanik örgüde kafalar karışabiliyor. Yani herkes anlayamayabiliyor. O yüzden de artırmaları ben bu sefer lastik örgü üzerinde göstereceğim. Daha pratik olduğu için. Bakın toplam 6 sıra şu düz ilmekler görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda kafanız karışmasın. Şu ilmekleri sayacağız. Daha sonra artırmalarla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk artırmamı buradan yapacağım. Şöyle bakın, aradan ilmeği çekiyorum. Şişime takıyorum. Çeviriyorum. Ve ters bir şekilde örüyorum. Neden ters ördüm? Bakın sıradaki ilmek düz olduğu için buradan bu şekilde artırma yaptım. Birinci artırmamı yapmış bulunmaktayım. Aradaki ilmekleri sıra sonuna kadar aynen modelimi devam ettirerek örüyorum. Sıra sonunda bir tane daha artırma yapacağım. Normalde 36 olan ilmeğim bu sırada yaptığım 2 artırmayla 38'e ulaşacak. Evet, bakın geldim sıra sonuna. Burada da ters ilmekten sonra artırma yapacağım. O yüzden ilmeğimi düz olarak artıracağım. Şöyle bakın, çekiyorum aradan. Şöyle çeviriyorum ve düz bir şekilde örüyorum. Son kalan ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Bir tane buradan artırma yapmış oldum. Bir tane buradan. Şimdi arkada ilmekleri düz düz ters ters örelim. Önde tekrar artırmayla devam edeceğiz. Arkayı tamamladım. Geldim ön sıraya. Şimdi tekrar artırma yapacağız. Bu sırada yine dıştan yapacağız. Bakın
Bir önceki ilmeğim ters. O zaman buradan şöyle ilmeği çekiyorum. Bakın çektim. Şişime takıyorum ve düz bir şekilde örüyorum. Sıradakini ters örüyorum. Bakın artırma yaptığımız kısım, bu kısım bilekten sonra yani bir genişleme olacak. Sıra sonuna kadar diğer ilmeklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Sıra sonunda tekrar bir tane daha artırmam olacak. Sıra sonundayım. Bakın bir önceki artırmam düzmüş. O zaman bunu ters artıracağım. Şöyle aradan ilmeği çekiyorum. Şişime takıyorum. Çeviriyorum ve ters bir şekilde örüyorum. Son kalan kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Ne yapmış olduk? Bu sırada da yine 2 tane artırma yapmış olduk. Bakın yaptığımız artırmalarla birlikte örgümüzde bir genişleme oldu. İşte bilek kısmından böyle dışa doğru güzel bir genişleme elde etmiş olduk. Şimdi toplamda bir önceki sırada 2, burada 2 olmak üzere 4 tane artırma yapmış olduk. 36 ile başladığımız ilmek sayımız 40'a ulaştı. Artık arkayı gördüğümüz şekilde örelim. Önde Selanik'e geçeceğiz. Ön yüzündeyim. Selanik modeline geçebiliriz. Şöyle bakın toplam kaç sıra lastik örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 sıra lastik ördükten sonra Selanik modeline geçebiliriz. Toplamda 4 tane artırma yaptık lastik örgümüzün sonunda ve direkt Selanik'e geçiyoruz. Çok fazla artırma yapmadım. Çünkü Selanik zaten kendiliğinden genişleyen bir model olduğu için bizim ekstra bir artırmaya ihtiyacımız yok. Direkt Selanik'e geçiyorum. Düzü örmeden atlıyorum. Başına ipi atlayarak tersi ters örüyorum. Düzü örmeden atlıyorum. İpim önde. Tersi ters örüyorum. Şöyle biraz daha netleştirelim. Düzü bakın ipim önde. Başına atlıyorum. Geçiyorum. Tersi ters örüyorum. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlayalım. Örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde de ne yapıyorduk? Yine düzleri başına atlayıp örmeden alıyorduk. Tersi ve bir önceki sırada atladığımızı ters olarak örüyorduk. Bakın düzü örmeden atlıyorum. Şöyle karşıma çıkan dolamalı ilmeği de ters olarak örüyorum. Düzü örmeden atlıyorum. Dolamalı ilmeği ters olarak örüyorum. Yani daha önce de gösterdiğim Selanik modelimizi uyguluyoruz artık. Herhangi bir işlem yapmıyoruz ekstra. Önde de arkada da aynı işlemi yapıyoruz. Bu modelimizin özelliği bu. Sadece aslında ters ilmekleri örüyoruz. Düz ilmekleri örmeden atlıyoruz. Bakın bu şekilde şöyle önden bakalım. Bu arada şahane bir renk geçişi yakalamadık mı? Bakın. Açık mordan koyu mora doğru çok güzel bir renk geçişi yakalamış olduk. Şimdi modelimi ben belli bir uzunluğa kadar devam ettireceğim. Düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, kolu 42 santim uzunluğunda oluncaya kadar ördüm. 42 santim toplam uzunluk. Yani bu lastik kısmında saydım. Toplam buradan başlayıp bitiş noktasına kadar 42 santim oldu. Şimdi artık kesmeye geçebiliriz. Son olarak kolun kesmesinden sonra da kolu da birleştireceğiz ve lastik kısmına geçeceğiz. Evet. Şöyle netleştirelim kameramızı. Evet. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Önümde düz ilmek var. Düz örüyorum. İlk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu aşamada çok kasmayın. Tersi ters örüyorum. Bir önceki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Düzü bakın. Düz ördüm. Atlattım. Tersi ters ördüm. Ve atlattım. Bu şekilde kesmelerimizi yapalım. Evet, kol kısmını tamamen bakın kestim bu şekilde. Şimdi artık vücuda yerleştirme zamanı geldi. Şöyle kolu ikiye katlıyoruz. Bakın düzgün yerleştirmek için, orantılı yerleştirmek, dikmek için bu çok önemli. Şöyle ikiye katlıyoruz. Tam şöyle orta kısmını belirliyoruz. Ve orta kısmını, bu omuz kısmının tam bu kısmına öncelikle bir sabitliyoruz. Şöyle iğnemi alıyorum hemen. Ve bu kısmı sabitliyorum. Evet, bu kısmı sabitledikten sonra önce bu tarafını dikeceğiz.
Daha sonra diğer tarafını dikeceğiz. Bu şekilde diktiğimiz takdirde gayet orantılı bir dikiş elde etmiş olacağız. Şöyle bakın, şimdi bir kola batıyorum, bir geçiyorum karşıya, bedene batıyorum. Daha sonra bedenden batıyorum, tekrar kola. Bu şekilde kenar ilmekleri bakın birbirine bakacak şekilde dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın böyle battım. Karşıdaki ilmeğin bakın tam ortasından çıkıyorum ve dikiyorum. Karşıdaki ilmekten tekrar batıyorum. Bu taraftan çıkıyorum. Ve bu şekilde de dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Biraz önce söylediğim gibi önce bu tarafını dikelim. Bitiş noktasına kadar, geldiği noktaya kadar. Daha sonra da yine iğnemizi takıp bu kısmı dikelim. Sonra alt kısmını beraber devam edeceğiz. Evet bakın, kolun birleştirmesini yaptım. Şöyle göstereyim. Tamamen diktim. Şimdi geldik bu kısmı dikmeye. Bu kısımdan başlayacağız. Koltuk altına kadar dikeceğiz ve buradaki detayları tamamlamış olacağız. Öncelikle bu lastik kısmından başlayacağız dikmeye. Şöyle bakın. Başlangıçtan batıyorum. Yine kenar ilmekleri birbirine bakacak şekilde dikmeye başlıyorum. Evet bakın, kenar ilmeklerimiz var. Buradan batıyorum, karşıya geçiyorum ve dikiyorum. Karşıdan batıyorum, bu taraftan çıkıyorum. Normal her zamanki dikiş tekniğimizle bu lastik kısmını tamamlayalım. Bakın, lastik kısmını tamamladım. Dikişimi gerçekleştirdim. Şimdi Selanik kısmının birleştirmesini göstereceğim. Şurada direkt birbirine bakan ilmekleri birleştirmiştik. Burada Selanik'te nasıl düzgün dikiş yapılır onu göstereceğim. Bakın. Burada bu şekilde tercih ettim. Burada da bu şekilde tercih edeceğim. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bakın şöyle kenar ilmeklerimiz var. Burada da bu şekilde. Şöyle arada da ters ilmeklerimiz var. Bunları bakın bu şekilde birleştirmeye başlıyorum. Bir bu tarafa batıyorum, bir karşıya batıyorum. Bakın, bir bu taraf, bir karşı taraf. Aradaki ilmekleri dikeceğiz. Bakın, şu aradan çekiyorum ilmekleri. Şöyle bakın, kenardaki ilmeklerin altından batıyorum. Karşı taraftan çıkıyorum. Şöyle bakın, koltuk altımız bu kısımda. Şöyle göstereyim. Buradan başlayıp koltuk altına kadar gelelim. Koltuk altında şöyle toplam birleştirmesini göstereceğim. Evet bakın, koltuk altı mesafesine kadar geldim. Şimdi burada da direkt düz bir şekilde hiç bozmadan dikişimizi gerçekleştireceğiz.
Evet, son olarak kolların dikiminden sonra bakın hırkamız neredeyse hazır. Tek bir eksiğimiz kaldı, o da şu kısma bir kenar lastiği geçeceğiz. Bunu geçmek zorunda değilsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın kenarlarını çok muntazam bir şekilde ördük. Bu şekilde de kullanılabilir. Bakın bu şekilde. Ama ben lastik geçmeyi istiyorum. Siz dilediğiniz gibi isterseniz lastik geçin, isterseniz böyle kullanabilirsiniz. İplerini, diğer detayları temizledikten sonra o zaman lastik geçmeye başlayalım. Evet, lastik kısmıyla devam ediyoruz. Bakın alt lastikten başlayacağız. Yukarı doğru hırkanın bütün çevresini geçeceğiz. Şöyle bakın, direkt batıyorum kenardan. Şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Ardından sırayla bakın batarak öncelikle birinci aşama olarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın bu şekilde sırayla ilmeklerimi çıkarıyorum. Bütün çevresini, iç tarafını tamamen bu şekilde ilmek çıkararak geçelim. Evet, bakın ilmekleri çıkarırken böyle bir görüntü var. Şu düz ilmekler kenarda muntazam bir şekilde görünüyor. Şu arkaya gelen kısım bu şekilde olacak. Önde kalan kısım bu şekilde muntazam ve pürüzsüz görünecek. Evet, bakın hırkanın bütün çevresini bu şekilde ilmek çıkararak geçtim. Şimdi şu altta yapmış olduğumuz lastik örgü modelinin aynısını buraya yapacağız. Yani aynı modeli uygulayacağız. Bunu zaten videonun başında detaylı olarak göstermiştim. Şu an ne yaptım? İlmekleri çıkardım. Arka yüzde ne yapıyorduk? Bir ters bir düz yapıyorduk. Önde de düzleri atlayıp tersleri ters olarak örüyorduk. Bu şekilde şimdi ben belli bir sıra öreceğim. Daha sonra kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, lastik kısmını gördüğünüz gibi belli bir aşamaya kadar ördüm. Bakın çok güzel, yine harika bir geçiş oldu. Şöyle sayalım, düz ilmekleri sayarsak 1, 2, 3, 4, bir de bitiş yapacağız. Toplam 5 sırada kenar lastiğini yapmış olduk. Hemen kapatmaya geçiyoruz. Kapatmaya ne demiştik? Daha önce de gösterdiğim gibi ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüp bir öncekinin üzerinden atlatıyoruz. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz ve bir öncekinin üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde şimdi kapatma işlemimizi yapalım. Evet, son olarak lastik kısmında bakın bu şekilde geçtikten sonra artık hırkamız hazır. Gerçekten yumuş yumuş şahane bir hırka elde etmiş olduk. Şöyle bakın, kollarını ben çok geniş salaş yapmadım. Siz dilerseniz kollarında ilmek sayısını artırarak daha geniş salaş bir duruş elde edebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi S ve M bedene gayet uygun, gayet güzel, kullanışlı bir hırka elde etmiş olduk. Ben bu hırkayı yaparken toplamda 6,5 yumak Nako Vals kullandım. 2 kat kullanmamıza rağmen 6,5 yumak gayet yeterli oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.